Yepyeni bir videolu tarif ile hepinize tekrardan selamlar, sevgiler efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kahvaltılık tarif hazırlıyoruz. İster ismine börek deyin, ister poğaça deyin, ismi ne olur olsun bilmiyorum ancak lezzeti gerçekten olay şahane. Mutlaka deneyin diyorum ve hemen hamuru hazırlamakla işime başlıyorum. Öncelikle birer su bardağı kadar ılık sütü ve suyu uygun bir kasenin içerisine aldım. Ardından üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 dolu yemek kaşığı kadar instant maya ilave ettim. Şekeri özellikle her zaman söylediğim gibi mayanın hızlı aktifleşmesi için bu aşamada mutlaka kullanıyorum. Önce bir 3-5 dakika kadar mayanı aktifleşene kadar yani mayası aktifleşene kadar bekledim. Ardından üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ve kontrollü bir şekilde azar azar un ilavesi yaparak işime devam ediyorum. Toplamda 5 ila 5,5 su bardağı kadar un kullanarak istediğim kıvamı elde ettim. Mutlaka kontrollü ilave etmeyi ihmal etmeyiniz. Önce kaşıkla karıştırın. Kıvamı olmadıysa azar azar kontrollü bir şekilde ekleyiniz. Karıştırma işlemimiz tamamlandıktan sonra kaşığı çıkartalım ve elimizle güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Kulak memesi kıvamında çok güzel bir hamur elde etmeliyiz. Hamurumuz hazır olduktan sonra üzerine bardağın içerisinde geriye kalan çok az miktarda yağ gezdirdim. Elimle bu şekilde sürdüm ki daha sonra kabardıkça üzerindeki kapağına yani veya tepsime üzerine ne yerleştireceksem ona yapışmasın ve böylece bir kenarda tamamen mayalanması için bekletiyorum. Ortalama mayalanma süresi 1 saattir. Yani ortam sıcaklığına göre mutlaka değişecektir. Kontrollü bir şekilde en az 2 katına çıkıncaya kadar bekletmeyi ihmal etmeyelim. Hemen peşinden geçtim artık iç harcımızı hazırlamaya. Öncelikle 4-5 adet kadar patatesi uygun bir tencereye aldım. Üzerine geçinceye kadar su ekledim ve o şekilde haşlanmaya bıraktım. Diğer taraftan 1 adet orta boy kuru soğanı aldım. Çok ince olacak şekilde doğradıktan sonra uygun bir tavanın içerisine 1 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip yağ eridikten sonra hazırladığım yani doğradığım soğanları ilave ediyorum. Ve bu şekilde tamamen şöyle soğanlar ölünceye kadar desem daha doğru olur. Yani soğanlar o diriliğini tamamen kaybedinceye kadar kavurdum. Bu aşamada üzerine mutlaka biraz ben her zaman tuz ilave ediyorum ki soğanlar diriliğini çabuk kaybetsin. Sizler de eklemeyi unutmayınız. Soğanlar diriliğini tamamen kaybettikten sonra yani güzelce kavrulduktan sonra haşladığım patatesleri ekledim ve eziciyle veya herhangi bir şeyle ben çatalla hızlıca ezdim. Güzelce piştiği için ezdikten sonra tuz ekledim. Karabiber ekledim. Bolca yeşillik doğradım. Yeşillikte ne vardı? Maydanoz vardı, reyhan vardı ve de ismini unuttum. Dereotu. Dereotu vardı. Birer tutam kadar aldım, yıkadım, ince ince doğradım, içerisine ekledim. Dilerseniz salçalı veya farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Ben patatesli harcı genelde bu şekilde sevdiğim için böyle hazırlamayı tercih ettim. İç harcı hazır olduktan sonra bir kenara aldım ve soğumaya bıraktım. Diğer taraftan artık hamurumuzun mayası gelmiş. Hızlıca mayasını yani kabarıklığını indirdim ve hazır olan hamuru 2 eşit parçaya bölerek elimle beze haline getiriyorum. Her iki hamur hazır olduktan sonra hamurlardan bir tanesini kasemin içerisine geri aldım. Üzerini örttüm ve ikinci bir işleme kadar o şekilde beklemeye aldım. Diğer hamuru tezgaha aldım. Altını ve üzerini bolca unladıktan sonra merdane yardımı ile dikdörtgen bir şekilde açıyorum. Açma işlemi gözünüze hiç oturmasın. Zaten mayalı bir hamur ve de yumuşacık. Çok hızlıca açılacaktır. Hamuru istediğim gibi açtıktan sonra üzerine iç harcının yarısını yerleştiriyorum.
Ve her tarafına güzelce sürdüm. Bu şekilde bir spatulayla veya kaşık yardımıyla da sürebilirsiniz. Yani üzerini mutlaka eşitlemeyi ihmal etmeyelim. Ardından hazır olan hamurumuzu rulo haline getirelim. Hamuru rulo haline getirdikten sonra elimizle tekrardan her tarafını eşitlemeye çalışalım. Hem yumuşak hem de mayalı olduğu için hızlıca şekil alacaktır. İstediğimiz gibi rulomuzu düzleştirdikten sonra 4 parmak aralıklı olacak şekilde hamuru keselim. Kestiğimiz hamurlardan bir tanesini alalım. Uç kısımlarını hafif birbirine birleştirelim ki pişerken açılmasınlar. Bu şekilde tamamına şekil verelim. Çok fazla yapıştırıp şeklini tamamen bozmanıza hiç gerek yok. Elinizle uç kısımlarını birazcık kapatmış olmanız yeterlidir. Daha sonra bıçak yardımıyla tam orta kısmından bir çizik atalım. Çizik öyle böyle değil, biraz derinine keselim açıkçası. Hamurun ta ortasına gelinceye kadar kestim. Ve bu şekilde diğer hamurlarıma da şekil vermeye devam ediyorum. Tamamını hazırladıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizelim. Geriye bıraktığım bir tane beze vardı. Onu da aynı bu şekilde hazırlayıp işime devam ettim. Çok detaylı bir şekilde gösterip sizleri de sıkmak istemedim. Yani aynı işlemleri uyguladım. Tamamını hazırladım. Fırın tepsisine dizdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürüyorum. Çok fazla süt eklemeye gelmez. Çok az miktarda eklemeniz, bir tane yumurta sarısı kullanmanız yeterli olacaktır. Fırça yardımıyla kenar kısımlarına sürdükten sonra kestiğimiz orta kısmını ise peynir yerleştirelim. Ben kaşar peyniri kullandım. Dilediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. İsteyenler kaşar peynirini hafif yumuşak, çok böyle kızarmış şekilde sevmeyenler, isterseniz daha sonra fırından çıkartıp üzerine ekleyip eritip o şekilde de servis edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben üzerindeki kaşar peynirinin tamamen kızarmasını tercih ettiğim için bu şekilde önceden ekleyip fırında pişirmeyi tercih ettim. Pişme süresi fırından fırına mutlaka değişiklik gösterecektir. Kontrollü pişirmekte fayda var. 180 derece fırında ortalama 20 dakika içerisinde hazır oldular. Pamuk gibi yumuşacık börek tadında ve çok nefisti. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Eğer beğendiyseniz emeğime saygı olarak beğenmeyi, kaydetmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Tekrardan başka bir tarifte görüşmek üzere.